Demir taht sadece bir taht değil. O, Westeros'un kalbine saplanmış paslı bir hançerdir. 7 kralın üstüne oturmuş bir gölge gibi. Soğuk, sert, keskin ve kanlı. Bazıları ona tapar, bazıları korkar. Bazıları ise sırf dokunabilmek için binlerce can harcar. Westeros'ta nereye giderseniz gidin, demir tahtın yankısını duyarsınız. Bir halk türküsünde, bir isyanda, bir çocuğun hayalinde ya da bir lordun kabusunda. Ama bu taht nasıl doğdu? Aegon Targaryen, ejderhalarla gelen kral, 7 krallığı tek bir kılıç altına toplamak için Westeros'a indiğinde hükmetmenin sadece güçle değil, korkuyla da olması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden düşmanlarının kılıçlarını toplattı, binlercesini. Yüzlerce savaşta dökülmüş, kanla yıkanmış kılıçları. Ve o kılıçları eritti, ateşle dövüldü. Ejderha aleviyle yüzyılların nefretini eriterek. İşte demir taht böyle doğdu. Simgesel bir birleştiriciden çok, uyarıcı bir yara gibi. İktidarın bedeli budur diye bağıran bir anıt. Taht Oyunları kitabında Ned Stark'ın söylediğine göre Aegon'un istediği şey tahtın rahatsız olmasıydı. Üzerine oturan kimse rahat etmemeliydi. Üstüne oturan her kıpırdandığında bir diken bir kezik hissetsin. Unutmasın, taht rahatlık değil, sorumluluk getirir ve bu sorumluluğu taşıyamayan herkes sonunda kan içinde kalır. Peki ama tahtı bu kadar çekici yapan şey nedir? Neden Robert Baratheon içkide boğulurken Stannis hala demir taht için kuzeyde savaşır? Neden deneriz? Çocukluğunda görmediği bu tahtta hala kendi mirası der. Çünkü demir taht sadece otorite değil kaderdir. Ve bu videoda Westeros'un en karanlık hikayesini, gücün en keskin yüzünü keşfedeceğiz. Demir taht, gücün bedeli başlıyor. Lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Demir tahtın hikayesi aslında bir birleşmenin hikayesidir. Ancak bu birleşme müzakere masasında değil, ejderha alevinde, çelik kılıçlarda ve binlerce çığlık içinde gerçekleşti. Aegon Targaryen Westeros'a ilk evlendiğinde halk onu bir fatihten ziyade bir yabancı olarak gördü. Valeria'nın çöküşünden sağ kurtulan bu soyun Westeros kıtasını hak iddia etmesi için hiçbir gerekçe yoktu. En azından görünürde. Ama Aegon'un 3 ejderhası vardı ve belki de en önemlisi bir vizyonu. Fetih Savaşı klasik anlamda bir sömürge istilası değildi. Aegon, Westeros'un tüm krallıklarını birleştirip 7 krallığı kurduğunda onları tamamen yok etmedi. Lannister'lar, Stark'lar, Arryn'ler hepsi hayatta kaldı ama artık hepsi onun altında diz çöküyordu. Ve bu diz çöküşlerin her biri bir kılıç daha demekti. Aegon'un emriyle tüm fethedilen krallıklardan alınan düşman kılıçları toplandı. Yaklaşık 1000 kılıç. Bunlar kendi lordlarını, krallarını, ailelerini savunmak için çekilmişti. Şimdi ise onların boyun eğmişliğini temsil edecekti. Taht bu kılıçlardan dövüldü. Ejderhası Balerion'un alevleriyle eritildi. Her kıvrımı, her çıkıntısı, her keskin noktası bir savaşın, bir kaybın, bir zorbalığın hatırasıdır. Bu bir taht değil, bu kanlı bir manifestodur. Nestor taht hakkında şöyle demişti. Tahtı keskin ve rahatsız yaptırdı çünkü hiçbir kral üzerinde otururken rahat hissetmemeliydi. Buradaki metafor çok nettir. Taht sadece bir simge değil, bir ceza aracıdır. Kral ya da kraliçe her oturduğunda taht ona şu soruyu fısıldar. Sen buna layık mısın? Ve tarih gösteriyor ki çok azı layıktı. Aegon'un amacı 7 krallığı birleştirmekti ama bu birleşme sürekli yeniden müzakere edildi. Targaryen hanedanı boyunca taht hiçbir zaman sabit bir barış garantisi sunmadı. Aegon'un oğulları ve torunları bu taht için birbirine girdi. Düşmanlarını değil, kendi ailesini yaktılar. Buna rağmen demir taht birleştirici sembol olmaya devam etti çünkü Westeros'ta herkes hala bir merkez arıyordu. Herkes gücü somutlaştırmak istiyordu. Gücün vücut bulmuş hali. İşte buydu. Kanlı bir çelik yığını. Demir tahtta çıkan her kral oraya zafer ulaşarak varmaz. Kimileri oraya ihanetle, kimileri suikastle, kimileri ise
kendi kanını dökerek ulaşır ama ortak kaderleri şudur. Tahtta oturmak kolay, orada kalmak ise ölümcül zordur. Tahtın laneti işte burada başlar. Aegon'un ikinci oğlu Aenys'in ölümünden sonra kardeşi Maegor tahtı gasp etti. O tahtın doğasını değiştiren ilk kraldır. Zira onun döneminde Demirtaht sadece bir iktidar sembolü değil, bir korku makinesi haline geldi. Maegor muhaliflerini yok etti. Septleri yıktı, inanç militanları katletti ve kendi soyundan gelenlerin bile kendisine baş kaldırmasını önleyemedi. İronik biçimde bir sabah Demirtaht üzerinde ölü bulundu. Bazılarına göre kendi canına kıydı, bazılarına göre taht keskin kenarlarıyla onu reddetti. Görüyoruz ki burada ilk kez tahtın kendisi bir karakter gibi davranır. Ama belki de tahtın en büyük laneti görünürde barışçıl bir dönemde geldi. 4. Aegon. Bu adam savaştan çok daha tehlikeli bir şey yaptı. Kurumları zehirledi. Aegon binlerce metresiyle sarayı kirletti. Onlarca piç doğdu ve ölüm döşeğinde hepsini meşrulaştırdı. Bu tek karar Westeros'un 100 yıllık istikrarını yok etti. Blackfyre isyanlarını fitilini ateşledi. Onun soyundan gelen her kral bu kararın sonuçları boğuştu ve bu Westeros'un kendi içindeki çürümüşlüğün başlangıcıydı. Peki tahtta oturmak ne anlama geliyor? Her kral kendi döneminde tahtı farklı şekillerde kullandı. Jaehaerys gibi bilge krallar onu birleştirme aracına çevirdi. Kutsal Baelor gibi bazıları tahtta otururken elleriyle gözlerini kapattı, halkının gerçek acılarını gözlerine kapayan bir mistik hale geldi. İkinci Aerys yani Veli Kral taht tamamen yakmak istedi. Demirtaht tüm bu figürler içinde sadece bir koltuk değil, karakterlerini açığa çıkaran bir ayna oldu. Ama tahtın en büyük önemlisi şudur. Onu fethedenlerin çoğu aslında yönetmeyi bilmeyenlerdi. Tahtı elde etmek bir hedefti ama o hedefe ulaştıktan sonra ne yapılacağı kimsenin el kitabında yazmıyordu. Bu yüzden taht başa geçenleri eğitmek yerine onları boğdu. Demirtaht'a genellikle kralların gözünden bakılır ama onun en gerçek etkisi üstünde oturanlardan çok altında ezilenlerde görülür. Halk için Demirtaht ne adaletin kaynağıdır ne de huzurun garantisi. Onlar için taht sadece bir şey demektir. Uzak bir yerden gelen buyruğun gölgesi. Yine de bu gölge altında şekillenen binlerce hikaye vardır ve her biri tahtın gerçek gücünün halk üzerinde yıkıcı veya birleştirici etkisini gösterir. 4. Aegon'un en yıkıcı mirası olan Blackfyre isyanı, halkın Demirtaht'a olan sadakatinin nasıl parçalanabileceğini gösterdi. Daemon bir piçti ama halk arasında gerçek kral olarak görülüyordu. Neden mi? Çünkü halk onun cesaretini, sadakatini, adalet vaadini gördü ve mevcut taht sahibi Daemon II'nin barışçıl ama halktan uzak politikalara karşısında Daemon bir kahraman figürüne dönüştü. Bu bize şunu gösterir. Taht sadece demirle değil, hikayelerle dövülür. Ve bu hikayeleri halk yazar. Westeros tarihinde halk çoğu zaman yönetenlerin kararlarının pasif alıcısıdır ama bazı dönemlerde bu sessizlik kısa süre de olsa kırılır. Çobanın ayaklanması gibi. Ejderhaların dansı sırasında soyluların taht için birbirini katletmesini halk derinden sarsmıştı. Bu ortamda adaleti temsil ettiği düşünülen bir çoban etrafında büyük bir kırsal ayaklanma başladı ve kalan son yetişkin ejderhaların katledilmesiyle ve tahtta oturan otoritenin kaçması da sonuçlandı. Bu isyan tahtın halk gözündeki meşruiyetini yitirdiği nadir örneklerdendir. Yeni Septon Merryweather'lar, Septon Moon'lar, Westeros'un farklı dönemlerinde halk kutsal ya da adil görülen dini figürün etrafında toplanarak alternatif liderlik modellerine yönelir. Şu an kitaplarda yükselen yeni dini figür, bazı yorumlarda yeni yüce rahip halkın tahttan değil, adaletli görülen inançtan medet umduğunu gösterir. Bu bir isyan değildir ama siyasi otoriteye karşı kolektif bir yönelimdir. Demirtaht çoğu zaman halkın değil, soyluların kavgasına sahne olur ama nadiren de olsa aşağıdan gelen bir öfke ya da yönelme tüm taht oyununu yerle bir etmez ama onları önemsizleştirir. Bazı dönemlerde halk Demirtaht'a umutla bakar. Jaehaerys döneminde yollar yapılır, kanunlar yazılır, saray kapıları halka açılır ama bu dönemler istisnadır. Genellikle tahtın adı açlık, baskı ve sessiz keder ile anılır. Özellikle kıtlık zamanlarında halkın gözünde tahtta oturan kişi kral değil, tiran olur. Westeros tarihinde taht çoğu kez kimsenin gerçek anlamda kontrol edemediği bir simge haline gelir. 1. Daemon doğunu fetheder ama halk onu asla benimsemez. Rhaenyra kraliçe ilan eder ama kralın şehri halk onu reddeder.
Robert Baratheon tahtta kazanır ama kısa sürede onu önemsemediği görülür. Taht halkın gözüne gerçekliğini yitirince taht simgesel bir boşluk haline gelir. Demir taht, Targaryen hanesinin kudretini şekillendirdiği kadar onu parçalayan mihenk taşı da oldu. Çünkü bu hanenin gücü ejderhalar kadar tehlikeliydi ve çoğu zaman kendilerine yönelmişti. Tahta giden yol çoğu kez tahtı yok eden yoldur ve Targaryenler bunu bizzat kanla, ateşte ve iç savaşla ispatladılar. Fatih Aegon'un torunlarının torunları 1. Viserys'in çocukları iki ayrı haneden geldi. Alicent Hightower'ın oğlu 2. Aegon ve Aemma Arryn'in kızı Rhaenyra. Viserys tahtta kızı Rhaenyra'nın geçmesini vasit etti ama erkek doğduğu anda her şey değişti. Bu taht için ilk büyük iç savaştı ve ejderhaların birbirini yok ettiği bir savaştı. Demir taht bu savaşta taraf tutmadı ama sonuçta her iki varisi de yuttu. Rhaenyra tahtta bile doğru düzgün oturamadan ejderhasıyla birlikte paramparça edildi. 2. Aegon ise kral oldu ama kısa sürede zehirlenerek öldü. Taht bu kez fiziksel değil, ailesel bir kıyımın mezarı oldu. Deli Kral 2. Aerys tahtın artık bir akıl sınavı olduğunu gösterdi. İlk başta halkçı, reformcu bir kral gibi davransa da paranoya, ihanet korkusu ve güç takıntısı onun sonunu getirdi. Demir tahtta oturmayı bir hak değil, bir kutsal kader olarak gördü ve o kader kendi halkını yakma pahasına sürdürülmeliydi. Çılgın ateş planları, Tywin Lannister'ın ihaneti ve Jaime'nin kılıcıyla 2. Aerys devrildi ama taht yerinde kaldı. Çünkü o sırada halk tahtta değil, tahtın etrafındakilere karşı öfke besliyordu. Targaryenler için taht sadece bir hüküm değil, bir soyun iddiasıydı. Aşklar bile bu tahtı belirleyici hale getirdi. Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark'ı seçerek tahtın dengesini değiştirdi. Elia Martell ölümü Dorne'yle olan bağları kopardı. Viserys Daenerys'i sattı çünkü demir tahtı geri almak her şeyden önce geliyordu. Demir taht bu haneye soyunu yaşatmayı değil, soyunu tüketmeyi öğretti. Daenerys Targaryen henüz Westeros'a ulaşmamışken bile demir taht onun zihninde bir takıntıdır. Viserys'in demir taht bizim hakkımızdır fısıltıları onun çocukluk travmasıdır. Ama Myraine'de, Astopor'da halkı yönetmeye başlıyor deni şunu fark eder. Taht sadece kazanılması gereken bir şey değil, taşınması gereken bir yüktür. Bu farkındalık onu diğer Targaryenlerden ayırabilir. Ya da aynı yolda sonunu hazırlayabilir. Demir taht bir zamanlar birleşmenin sembolüydü. Ama şimdi Westeros'ta taht hala yerinde duruyor. Kanlı, keskin, soğuk ama etrafındaki dünya çoktan çözülmeye başladı. Eskiden yalnızca bir hanenin hakkı sayılan bu koltuk artık herkesin ama kimsenin olmayan bir hayalete dönüştü. Çünkü günümüzde Westeros'ta taht boş değil ama boşluk hissiyle çevrili. Robert tahtı isyanla aldı. Ama onun hikayesi fetihten çok tükenişin hikayesidir. Tahtı kazandı ama krallığı kaybetti. Kendini içkiye, yönetimi vekilleri teslim etti. Böylece tahtın etrafındaki boşluk büyüdü. Güç tek bir merkezden değil, çok başlı hiziplerden yönetilmeye başladı. Robert'ın döneminde tahtın meşruiyeti hala sürüyordu ama artık sadece geleneksel saygıyla ayakta duruyordu. Stannis hukuken tahtın varisi ama onun taht sevdası halk için değil yasa içinde. Stannis tahtın hukuki kutsallığına inanıyordu ama asla o tahtın sıcaklığını halkın hissettiremedi. Melisandre ile kurduğu mistik ittifak tahtı neredeyse tanrısal bir misyona dönüştürdü. Bu da onun meşruiyetten uzaklaştırdı. Artık bir kral değil, fetva veren bir inanç savaşçısı gibiydi. Halk gözünde taht bir kez daha anlamını yitiriyordu. Dinle taht olan ilişkisi tamamen efsane üzerinedir. Taht onun için hatıra, hayal ve kader üçgeninde yaşayan bir kutsal emanet ama o Myraine'de gerçek bir krallık kurduğunda yönetimin acı taraflarıyla da karşılaştı. Taht onun için artık sadece bir hedef değil, kendi benliğiyle çelişen bir ideal. Ve asıl soru şudur. Dany Westeros'a vardı tahtı mı değiştirecek yoksa taht mı onu? Belki de en sembolik kırılma noktası Kuzey'in demir tahtı tanımayı bırakmasıdır. Robb Stark'ın Kuzey Kralı ilan edilmesi bir isyandan öte bir ayrılmadır. Bu da artık Westeros'un bir ulus değil, birçok ulusa dönüşmeye başladığını gösterir. Yedi krallık aslında hiçbir zaman tam birleşmemişti ama şimdi ilk kez açıkça görülüyor bu. Ve taht artık bütün bu çöküşün ortasında sessiz bir anıt gibi duruyor. Demir tahtın fiziksel olarak yıkılması henüz kitaplarda yaşanmadı. Ama simgesi olarak bu yıkım çoktan başladı. Westeros'un bugünkü haline baktığımızda güneyde krallar var ama sadakat yok.
Kuzeyde sadakat var ama krala yer yok. Doğuda ejderhalar gelir ama ne uğruna savaştıkları belirsiz. Ve halk her zamankinden daha çok başka bir şey yöneliyor. Adalet, merhamet, sadelik. Yani artık taht değil, tahtın yokluğu yeni bir yönetim biçiminin habercisi olabilir. Demir taht binlerce kılıçtan yapıldı ama esas keskinliği çelikte değil, onun uğruna dökülen hayatlardaydı. Bu keskinlik sadece fiziksel değil, ahlaki, siyasi ve tarihsel bir keskinlikti. Westeros'ta herkes o tahtın gölgesinde büyüdü. Kimileri onun sıcaklığını özledi. Kimileri ondan nefret etti ama hiç kimse ondan tamamen kaçamadı. Taht birleştirdi, parçaladı, yüceltti, yok etti. Bir ejderha alevine doğdu ama binlerce sessiz haykırışla şekillendi. Onu ele geçirmek isteyenler ya başaramadı ya da başardıkları gün kaybettiler. Çünkü bu taht sadece bir otorite aracı değildi. O bir sınavdı. Kimin içi daha çok yanıyor? Kimin hırsı daha derin? Kimin elleri daha temiz? Ve bu soruların cevabı tahtın kendisine değil, ona yaklaşan her karakterin aynasında gizliydi. Belki de asıl sorun kimin oturacağı değil. Artık o tahta neden ihtiyaç duyduğumuzdu. Çünkü gerçek güç kılıçların değil, kılıçlardan vazgeçebilenlerin ellerindeydi. Bu videoda demir tahtın tarihini, simgesini ve Westeros'un kaderi üzerindeki etkisini inceledik ve gördük ki bazen en güçlü şey artık kimsenin istemediği bir iktidar koltuğu olabilir. Demir taht gücün belirli sona erdi ama sorular yeni başlıyor. Sizce demir tahtın gerçek gücü onun üzerinde oturanlardan mı gelir yoksa onu çevreleyen korku, hırs ve inançlardan mı? Eğer taht sonsuza dek yıkılsaydı Westeros daha iyi bir yer olur muydu? Düşüncenizi yorumlara yazın. Hangi karakter sizce bu tahtın ağırlığını gerçekten taşıyabilirdi yahut taşır? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.